Saldırıya dair, Lübnan'a yönelik, Beyrut'a yönelik saldırıya dair eklemek istediğim bilgiler olur mu? Çünkü Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesiyle ilgili de bazı yeni bilgiler ortaya çıktı. Onları da senden dinlemek isterim. Şimdi son saldırının zamanlaması bakımından önemli bir detay var. Çünkü İsrail'in Lübnan'a kara harekatı, işgal operasyonu başlatmasından sonra en fazla ölüm can kaybı verdiği günden hemen sonra başladı. Hatta saatler sonra başladı. Dün İsrail ordusu açıkladı ki Hizbullah'la güneydeki yoğun kara çatışmalarında 8 İsrail askeri hayatını kaybetti denildi. Ve dolayısıyla hemen ardından da Beyrut'un merkezine ikinci kez böylesi şiddetli bir saldırı yapıldı. Ve de tıp merkezinin Hizbullah'a ait bir tıp merkezinin vurulduğu belirtiliyor. Ama tabii nokta da çok hassas. Hemen yakınında, çok yakınında parlamento binası var. Birleşmiş Milletler'in binası var. Dolayısıyla şehrin ortasına, merkezine gelen bir saldırıdan söz ediyoruz artık. Hep güneyine dikkat çekiyorduk. Ya da Beyrut'un Dahiye bölgesini, mahallesini kastediyorduk. Artık hedef, sınır ayrımı tanımıyor. Bir yandan da sürekli İsrail, Lübnan vatandaşlarına uyardığımız bölgelere asla gelmeyin, köylere geri dönmeyin diyorlar ama Lübnanlılar da diyor ki bize uyarı geldi. 15 dakika sonra vurdular. Sonra. Yani kaçacak zamanları bile yok. Çok doğru. İşte bunlar Lübnan'da hem kara işgalinin belki sınırlı kalacak mı kalmayacak mı bilmiyoruz. Ama süreceğini ve de hava saldırılarının yoğunlukla devam edeceği yönünde bir tablo karşımıza çıkarıyor. Bir de bir arka plan bilgisi ortaya çıktı ve bunu kim açıkladı? Lübnan Dışişleri Bakanı Bu Habib CNN televizyonundan Christian Amonpur'a bir röportaj verdi ve o röportajda şunu söyledi. Aslında Hizbullah lideri Nasrallah öldürülmeden sadece saatler önce bu geçici ateşkes teklifini kabul etmişti. 21 günlük bir ateşkes teklifini hem Amerika hem Fransa diğer Arap ülkelerinde desteğiyle ortaya koymuştu. İsrail zaten sıcak bakmamıştı ama bakın Nasrallah'ın buna evet demesi ne kadar kritik bir gelişme ve Lübnan Dışişleri Bakanı diyor ki biz de zaten Amerika Birleşik Devletleri'ndeydik ve bunu Biden yönetimine ilettik. Biden yönetimi de bize İsrail'in de kabul ettiğini bu arada söyledi diyor. Yani tam olaylar olumlu bir seyre gidebilecekken bir gün bile geçmeden aradan Nasrallah suikastinin gerçekleştiğini açıkladı. Yani Lübnan biraz kandırıldıklarını, Amerikan diplomasisine güvenemeyeceklerini, yani Hizbullah liderinin yapabileceği en büyük şeyi ateşkesi kabul etme adımını attığını, buna rağmen öldürüldüğünü belirtiyor. İşte bu da gerçekten hem Amerika'nın liderliğini, diplomasi çabalarını sorgulatan hem de tabii ki İsrail'e güveni son derece baltalayan, zaten güvenilmez bir ülke ama müzakere masasında oturmanın da anlamının olmadığını ortaya koyan bir detay. Zaten barışa ve ateşkese hiçbir şekilde hiçbir nokta için yanaşmamıştı. Burada da aslında benzer bir manzara ortaya koymuş oldu İsrail. Şimdi